Herkese merhaba. Bu benim ilk YouTube videom olacak. Bu videoda size bu senede çok moda olan bucket hat dedikleri bu volanlı şapkaların yapımını göstereceğim. Ben size zürafa modelini anlatacağım. Bugün bu iplerimi BİM'den almıştım. Bu ipim de daha önce almıştım. Elimde vardı. Hepsi koton ip. %100 koton. Bu sayede 4 mevsimde kullanabileceğimiz bir şapka yapacağız. Hem yetişkinler için hem de çocuklar için gerçekten çok kullanışlı bir şapka olacak. İsterseniz erkek şapkası yapıyorsanız volanı düşük tutacaksınız bu şekilde. Volanı hafif yaptım burada. İsterseniz de kız şapkası yapıyorsanız buradaki volanları fazla tutacağız. Gördüğünüz gibi kıvrılıyor. Ben size bu asıl tabanın yapımını göstereceğim. Dışının süslemesi tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. İster inek, ister dinozor, ister zürafa, ister zebra, ister çiçek. Yani istediğiniz gibi süsleyebileceksiniz. Ben size zürafayı anlatacağım. Hadi başlayalım. İlk olarak size ipimi tanıtayım. %100 koton olduğunu söylemiştim. İnceliği şu şekilde. Özelliklerini de göstereyim. 2,5 numara tığ diyor ama ben 3 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Çünkü biraz salaş olsun istiyorum. Yumuşak dokulu olsun istiyorum. O yüzden 100 gramlık %100 pamuk bir ip. Evet, şimdi sihirli halka yapacağız. Sihirli halkanın yapımını bilmeyenler bu kısmı biraz yavaşlatarak izleyebilirler. Parmağımızda şu şekilde dolayıp bir çapraz yapıyoruz. Daha sonra arkadan ipimizi geçiriyoruz. Çapraz kısmı bu arada parmağımızla tutuyoruz. Daha sonra elimizde sabitledikten sonra 3 zincir çekiyoruz. Üç zincirle halkamızı sabitledik. Şimdi bunun içine tam 15 tane ikili trabzan yapacağız. İkili trabzan zaten bütün şapkada kullanacağımız teknik olacak. Doluyoruz. Batırıyoruz ve tekrar ip çıkartıyoruz. Bunu 2 seferde kesiyoruz. 1 ve 2. İlk ikili trabzanımızı yapmış olduk böylece. Şimdi 14 tane daha yapacağız. Sekiz, 10, 12, 14, 15. Şimdi sihirli halkamızı sıkıyoruz. İyice sıktık. Daha sonra burayı birleştirmek için ilmek kaydırma yöntemini kullanacağız. Şu en üstteki, şurada bir başak var görüyorsunuz. En üstteki bu başağın altından ipimizi dolamadan geçiriyoruz. Karşıdan ipimizi çekiyoruz. Ve tekrar ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Hiçbir şekilde iplik dolamıyoruz. Buna ilmek kaydırma yöntemi deniyor. Yine 2, 3 zincir ile bir sonraki sıraya geçiyoruz böylece. Evet, ikinci sıraya geçtik. Bu sırada her başağa, yani şuralara gördüğünüz gibi ikişer batarak, yani
her başa 2 tane ikili trabzan yaparak arttırmayı sağlayacağız. Ta ki bu halka istediğimiz boyuta gelene kadar. Artırmalar çok basit. İlk sırada her başa çift batacağız. Bir sonrakinde bir çift bir tek, bir çift iki tek, bir çift üç tek diye devam edecek. Burada boyut ayarlama tamamen sizin tercihinize kalmış. Mesela ben şu anda 2-2,5 yaş büyüklüğünde yapacağım. Kendi kızıma göre yapacağım. O yüzden elimde hazır bir ölçü zaten var. Yani deneyerek yapabilirim. Elimin altında zaten kızım var. Ama siz uzakta birine yapacaksanız ya da sipariş alıp yapacaksanız Google üzerinden persentil tabloları var. Orada ortalama hangi yaş grubunun kafa ölçüsü kaç oluyor oradan bakıp yapabilirsiniz. Bir balon alıp işte çocuğun kafası mesela 45 santimse 45 santim olana kadar şişirip o balona göre ölçerek şapkanızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben bu sıradaki arttırmaları size göstereceğim. Ben her zaman bu zincirin dibine batıyorum. Yani her zaman ilk çiftimi buraya yapıyorum. Yapalım. Bu sırada her boşluğa zaten 2 tane batacağız. Sıradakine geldik. Bakın burası. Bu şekilde çift çift devam edeceğiz. Evet, son çiftimizi de buraya yapıp yine ilmek kaydırma ile bitireceğiz. Son çiftimizi de yaptık. Şimdi bu en üstteki son başağı buluyoruz. Yani şurası. Bunun altından, şurası altından ipi geçirip tekrar ilmeğimizin içinden geçiriyoruz ve ikinci sıramız da böylece bitti. Yani biz ne yaptık? Şu ve şu sırayı bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü sıraya nasıl geçeceğiz? Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Evet ve üçüncü sıraya başlayalım. Evet, bu sırada bir çift bir tek yapacağız. Yine ilk çiftimizi ilk boşluğa yani 3 zincirin hemen dibindeki boşluğa yaparak devam edeceğiz. İlk çiftimizi yapalım. Bu birinci çiftimiz. Şimdi bir tane tek batacağız. Yani bir çift bir tek şeklinde devam edeceğiz. Şimdi sıra çiftte. Bir, iki.
ne yaptık? Çift, tek, çift. Evet, ben ördüm ve geldim. Son çiftimi yapacağım. Çift denk geldi buraya. Çiftimizi yapalım. Şimdi ilmek kaydırma son başağın altından yapıyoruz biliyorsunuz. İpimizi geçiriyoruz ve ilmekten de geçiriyoruz. Böylece 3. sıramız bitmiş oldu. Tekrar 3 zincir çektik. 4. sıraya geçiyoruz. Bu sırada da yine çiftle başlayarak bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde bu şekilde devam edeceğiz. Yine ben birkaç tane gösterip sonra kendim devam edeceğim. Yine birinci boşluğa batıyorum. Yani hemen yanına. İlk çiftim tamam. Şimdi sıra tekte. Sıradakine yine tek yapıyoruz bu sırada. Yani bir çift, iki tek yapıyoruz. Çift yaptık, tek tek. Şimdi sıra çifte. Evet, 4. sıranın sonuna geldik. En son bir çift yaptım. Buraya da tek yapıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Dördüncü sırada ne yaptık? Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde bu sırayı da bitirdik. Gördüğünüz gibi motifimiz gitgide güzel bir şekilde büyüyor. İstediğimiz ölçüye geldiğimizde büyütmeyi durduracağız. Ve hep tek batmaya başlayacağız bu sefer. Şimdi 5. sırada aynı şekilde devam ediyoruz. 3 tane zincir. Hemen dibine ilk çiftimizi yapıyoruz. Bu sefer bir çift 3 tek şeklinde devam edecek. 1 2 3. tekimi de yaptım. Şimdi sıra çifte. Evet, sıra sonuna geldik. Bakalım, bir çift yapmışım burada. 1 2 3. tekimi yapıyorum. Zaten sırada bitiyor. Şimdi en üst başa ilmek kaydırıyoruz. Ve sıramız 5. sıramız böylece bitmiş oldu. Ne yaptık bu sırada? Bir çift 3 tek, bir çift 3 tek diye devam ettik. Ben burada genişletmemi bitireceğim. Burası 2 yaş civarı çocuklar için bu ölçü yeterli. Tabi ip kalınlığımız ve tığımız aynı olsa bile elinizin sıkı veya bol olması da bunun genişliğini etkiler. O yüzden en iyisi ölçü almaktır. Şimdi ben burada bitireceğim genişletmemi ve bir sonraki sıraya geçeceğim. Bundan sonraki sıralarda hep tek batacağım. Şimdi bir üst sıraya geçelim, 6. sıraya. 2 3 Evet. Onun dışında hepsini tek tek batarak devam edeceğiz. Ne zamana kadar devam edeceğiz? Yine o sizin kendi ölçünüze göre değişir ama şimdi ben 6. sıradayım. 16. sıram bitene kadar hepsine tek batacağım. Göstereyim nasıl öreceğimi.
Bu şekilde hepsine tek batarak 6. sıramı bitireceğim. Yani 6. sıradan 16. sıranın sonuna kadar bu şekilde tek örerek ve sonuna buraya geldiğimizde ilmek kaydırmayla tekrar birleştireceğim. Zaten bu kendiliğinden dönmeye başlayacak. Çünkü artık genişlemeden daralmaya geçtiği için burası dönmeye başlayacak birkaç sıra sonra. Neredeyiz biz? 6. sıramıza bakalım. Şurada iç sıra var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın buradayız. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'da bitiyoruz. Sonra 3 sıra volan yapacağız. 16. sırada görüşmek üzere diyelim. Tekrar merhaba. Ben şimdi örüp geldim. 16. sırada bıraktım. Buradan sonrası için volan yapacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. 2 yaşa uygun bir bere oldu. Volanı nasıl yapacağız? Birazdan onu göstereceğim size. Ondan önce volanı yoğun veya az yoğun şeklinde yapmak istiyorsak ne yapacağız? Kız beresi, kız şapkası yapıyorsak bu volanın 3 sırasında da bakın 1, 2, 3 sıra. Bu 3 sırada da bir çift 2 tek öreceğiz. Burada da bir çift 2 tek, bir çift 2 tek, bir çift 2 tek şeklinde. Eğer erkeğe göre yapıyorsak şapkamızı şöyle yapacağız. Şimdi volanı düşük tutmak için birinci sırada yine bir çift 2 tek, işte bir çift 2 tek şeklinde gideceğiz. İkinci sırada ise bir çift 5 tek olacak. Üçüncü sırada hepsini tek öreceğiz. Volanı düşük tutmak için. Bakın hafif volanlar var şuralarda. Şimdi volana nasıl geçeceğiz? Ondan bahsedelim. Yine 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi bu şekilde batmayacağız ilmekleri. Şu şekilde ortadan batacağız. Yine ikili trabzan yapacağız. Başını doluyoruz. Ortadan geçiriyoruz. 1, 2. Bunu çift kabul edelim. Sonraki 2 tanesini tek öreceğiz. Şöyle. Bu 1. Tekrar şöyle batıyoruz. Bakın. İkinci tekimiz. Şimdi çifte geçiyoruz. Bundan sonraki 2 sırada eskisi gibi şimdi 3 zincir çekip ikinci sıraya geçelim. Yine eskisi gibi bu şekilde batacağız. Yine bir çift 2 tek şeklinde şu şekilde ilerleyeceğiz. Birinci tekimiz, ikinci tekimiz. Şimdi yine çift yapıyoruz. Tekteyiz. 1, 2 tek. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde devam edecek. Üçüncü sıramız yine ikinci sıranın aynısı. Yine bir çift 2 tek şeklinde yapacağız. Ve bu bir süre sonra kendiliğinden kıvrılmaya başlayacak. Ben 2 sırayı da yapıp geleceğim ve böylece şapkamızı bitirmiş olacağız. Evet, olan sırasının üçüncüsünü de bitirmek üzereyim. Şöyle kıvrılmaları görüyorsunuz. Çok güzel oldu olanlarımız. Şimdi 2 tane tek kaldı. Onları da yapayım. Anne ne dolmuşsun? Bu 1. Bu 2. Şimdi birleştireceğim. Anne ben
Bir tane fazladan zincir atıyoruz. Sonra böyle dikmek için birazcık şöyle uzunca bir ip keseceğiz. Sonra da ben onu düğümleyip geliyorum. Şapkamız bitti. Şimdi bu küçük aksesuarları öreceğiz. Bunlar zürafanın benekleri. Zürafa beneklerinin daha çok böyle köşeli olduklarını gördüm. O yüzden köşeli yapmaya çalışıyorum ama mükemmel bir kare yapmasak daha doğal durur. Mesela biraz şöyle yamuk kareler. Biraz böyle yuvarlığa benzeyen kareler. Yani köşeli ama birazcık da yuvarlak. Bu şekilde desenler yaptım. Onun dışında bir adet kulak yaptım önceden. Size birazdan yapımını göstereceğim. Bu şekilde 2 renk. Boynuzluğunu yaptım. Şimdi boynuzdan başlayarak tek tek bunları nasıl yaptığımı anlatacağım size. İlk olarak boynuzdan başlayalım. Yine aynı tığ kullanıyorum. Ortadan başlayarak öreceğiz. Bu sefer sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka nasıl yapıldığını söylemiştim. Şu şekilde doluyoruz. Bir çapraz oluşturuyoruz. Arkadan ipimizi çekerek sabitliyoruz şu şekilde. Bir zincirle sıkılaştırdık. Şimdi içine 10 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne nedir? Şu şekilde ipimizi çekiyoruz. Başını dolamadan yapıyoruz. Bakın. İkili trabzanda başını doluyorduk. Bunda bu şekilde başını dolamadan ipi çekiyoruz. Ve tek seferde kesiyoruz. Bu birinci sık iğnemiz oldu. 2 3 Şunu biraz küçülteyim. 'ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. Yani en tepedeki başağın altından geçiriyoruz ipimizi. Buradan olmadı. Tekrar deneyelim. İpimizi geçirdik. Karşıdan çektik. İçinden kaydırdık. Evet, ilmek kaydırma ile birleştirdik. Bu boynuzun en üst tepe noktası oldu. Yani şurayı yapmış olduk. İkinci sıraya geçiyoruz. Bir zincir çekerek. Şimdi artırma yapacağımız için aynı şapkadaki mantığı kullanacağız. Hepsine çift batarak artırmayı sağlayacağız bu sırada. Hemen dibine battık. Burayı çiftledik. Burada 2 tane. 1 ve 2. Evet. Son çiftimizi de yaptık. Yine ilmek kaydırma yöntemiyle şu tepe noktasından birleştireceğiz. Eğer ben anlamıyorum, hani başladığım yeri anlayamıyorum diyorsanız buraya bir ilmek tutucu yerleştirebilirsiniz ya da bir ip. Evet, ikinci sıramız da bitti. Bakın. Şu sıramızı da, şurayı da bitirmiş olduk. Şimdi geldik 3. sıraya. Yine bir zincir çekiyoruz. Bu sefer bir çift bir tek yapacağız. Yine hemen dibine ilk çiftimizi yaptık. Sonra bir tek. Yanına bir çift.
Şimdi 3. sıramız bitti. Bakın yeterince geniş olduğunu düşünüyorum. Bu genişlikteyken birden kıvırmamız gerekiyor. Yani birden daraltmaya gitmemiz gerekiyor ki bu kıvrılsın aşağı doğru. Hemen bir sıraya geçerken her zaman yaptığımız gibi bir zincir çekiyoruz. Kıvrılması için ne yapacağız? Her sıraya tek batacağız. Yani tek sık iğne yapacağız ki gerilsin ve daralmaya dönsün. Evet, başladığım noktaya döndüm. Hemen tepedeki başağa batıp ilmek kaydırıp bu sırayı bitirdik ve dönmeye başladı. Şimdi böyle çevirelim ki düzü dışarıda kalsın. Şimdi ne yapacağız? Aşağı doğru daraltmaya gitmemiz gerekiyor. Kesmelere başlayacağız. Bir zincir çektik. Şimdi bir kes bir ör yapacağız. Bunu yaparken size göstereyim hemen nasıl yaptığımı. Kesmeyi şöyle yapıyoruz. Bakın 2 tane boşluk var. Aradan tığımı geçirdim. Yani 2 ilmeği tek seferde bu şekilde örmüş olacağız. Geçirdim ipimi ve tek seferde kestim. 2 ilmeği tek seferde örmüş oldum. Bir tane normal örüyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yine şu şekilde kesme yapacağım. Bir tane kestim. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine hemen bir tane kesiyorum. Kesemedim, bir dakika. Bir tane kesiyorum. Bu şekilde iyice dairemiz toparlanmış olacak. Ben yine sırayı bitirip geleceğim. Evet, bu sırayı şimdi bitireyim. Bir tane ördüm, kesmedeyim. Bir tane son kez kesiyorum ve ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Evet, bu sıramız da bitti. Bir sıra daha yine üst sıraya çıkalım bu arada, zincirimizi atıp bir sırada bir ör bir kes, bir ör bir kes yapacağız ve iyice bu yuvarlağımız tamamlanmış olacak. Başlayalım. Altıncı sıramız da bitti. Şimdi boynuzun tepesi bitmiş oldu. Tabi biraz şekilsiz duruyor ama içine elyaf ya da pamuk doldurduğumuzda çok daha muntazam olacak. Şimdi her zaman bitirirken fazladan bir zincir atıyoruz. Sonra ipimizi kesiyoruz. Evet, ipimizi kestik ve buradan sıkılaştırdık. İkinci renge geçiyoruz. Yani bu boynuzun gövde rengine geçiyoruz. İpimizi nasıl takacağız? Ben bu bitirdiğim yerden takmayı tercih ediyorum ama hiç fark etmez. İstediğiniz yerden takabilirsiniz. İpimizi böyle tutup çekiyoruz. Çektik. Bu arada elimizdeki şu kalan ipleri de içeriye saklayarak örersek, böyle bu şekilde devam edersek daha sağlıklı bir görüntü olur. Hemen bir zincir çektik. Aynı yaptığımız şekilde bütün başaklara batarak devam ediyoruz.
Bu ipleri, kalan ipleri de araya saklayarak devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet. İlk sıramız bitti. İlmek kaydırmayla kapattık. Boynuzumuz şekillendi iyice. Her sırada artık ne arttırma yapıyoruz ne eksiltme yapıyoruz. Her sıraya geçerken bir zincir atıp buradan bu şekilde tek tek örmeye devam ediyoruz. Ta ki boynuzumuz istediğimiz ebatlara ulaşana kadar. Şimdi 6 sıra boynuz, şu sarı alanı 6 sıra olarak ördük. Az önce nasıl bitirildiğini size göstermem. Kesmek zorunda kaldım. Çünkü ses girdi araya. Şimdi her zaman dedik bitirirken fazladan bir zincir çekmemiz gerekiyor ki sıkılaştırma için kullanacağız onu. Biraz da ipimiz uzun keselim çünkü dikeceğiz biz bu boynuzları. Sanırım şu uzunluk şöyle yeterli olur. Şimdi bu son çektiğimiz zinciri şu şekilde çekip burayı sıkılaştırıyoruz. Her zaman bitişte fazladan zincir çekip sıkılaştırmak için kullanın. Şimdi ben bunların için elyafla dolduracağım ki daha muntazam gözüksün, daha sert dursun diye. Ama elinizde elyaf yoksa pamukla, işte yünle falan doldurabilirsiniz. Boynuzlarımız hazır bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldular. Şimdi de geldik zürafa desenlerini yapmaya. Yine sık iğneyi kullanacağız. İstediğiniz kadar, istediğiniz büyüklükte ben şöyle başlıyorum. Zincirler çekiyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesela 8 ile başlayayım ben. Orta büyüklükteki bir desen olacak bu. Hemen yanındaki zincire batıp sık iğne ile başlıyoruz. Hepsini böyle tek tek sık iğne ile dolduracağız. Evet. Birinci sıramız bitti. Şimdi bir üst sıraya geçerken zincir atıyoruz ve sonra döndürüyoruz. Arkayı da aynı şekilde dolduracağız. Hemen dibine batıyoruz yalnız, zincirin dibindeki boşluğa.
Hemen ilk sık iğnemizi yaptık. Yanındaki boşluğa batıyoruz. Evet, birkaç sıra ördüm. Ama şeklim çok muntazam olmasın istiyorum. Yani öyle dikdörtgen kare olmasın. Biraz yamuk yumuk bir şey olsun istiyorum. Biraz yarısına kadar ördüm. Buradan geri döneceğim zincir çekip. Biraz farklı bir şekil olsun, böyle yamultalım. Buradan geri dönüyorum. Tekrar sıram bitti. Zincir çekiyorum, dönüyorum. Buradan şöyle dolaşasım geldi. Kenarlardan dolaşayım. Kulağa nasıl başlayacağız? Ortadan başlıyoruz şu şekilde. Buraya 5 tane zincir atacağız. Sonra onun etrafını doldurarak şu şekilde gökkuşağı gibi doldura doldura ilerleyeceğiz. En dış sıraya da bir sıra kahverengiden sık iğne yapacağız. Çok basit bu da. Hemen başlayalım. Ben başlarken şöyle ipimi çevirmeyi tercih ediyorum. Kaymasın diye. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektik. 5 zincirin etrafını dolduracağız sık iğne ile. Hemen yandakine batıyoruz. İlk sık iğnemizi yaptık. Bu dördüncü de döneceğiz. Dönerken şimdi içine bir tane batıyorduk ya. 2 tane daha sık iğne yapacağız. Yani toplamda 3 tane sık iğne olacak. Bu son ilmekte. 2 3. Niye 3 tane yaptık? Buranın yuvarlaklaşması için yuvarlaklaştı ve dönüyoruz şimdi. Şimdi bu ilmeklerin diğer uçlarına batacağız. Bakın döndük. Bu arada şu fazla ipi de araya saklıyorum. Evet. Kulağımızın iç kısmı şöyle tutayım. İç kısmı oluştu. Şimdi şu şekilde dönerek ilerleyeceğiz. Şöyle. Ne yapacağız? Nasıl devam edeceğiz? Bir üst sıra için yine tekrar bir zincir çekiyoruz. Arkaya çeviriyoruz. Şimdi artış yapmamız gerekiyor. Kulağımızın büyümesi gerekiyor. O yüzden hepsine ne yapıyoruz? 2'şer tane sık iğne yapıyoruz. Hemen dibine batıyoruz. İlk sık iğnemiz, ilk çiftimiz. Sonra hemen yanına
Evet, yine üst sıraya geçmek için zincir çekiyoruz ve arkaya dönüyoruz. Şimdi 3. sıramızda arttırma yapmayacağız. Bu kulağın bükülmesi lazım içeri doğru. O yüzden hepsine tek batarsak bu bükülme gerilimi sağlarız. Batalım. Yani hepsine tek sık iğne yapacağız. Ve bir süre sonra gerilecektir örgümüz. Ve bükülmeye başlayacak. Evet, içe doğru bükülmeyi görüyorsunuz. Bu şekilde bir bükülme var. Bu gerilim olmalıydı ki bizim kulak görüntümüz ortaya çıksın. Bakın şöyle. Şimdi en dışına, tabii ilk önce bu sarıyı bitirdikten sonra en dışına kahverengi bir sıra geçeceğiz. Bitirmeyi nasıl yapıyorduk? Bir tane fazladan zincir çekiyoruz. Biraz uzunca bir ip keselim dikmek için. Sonra bu zinciri çekip sıkılaştırıyoruz. Evet. Şimdi sarı ile işimiz bitti. Kahverengiyi alıyoruz. Şöyle çevirelim ki bu düz taraf, burası tersi oluyor. Düz taraf dışarı gelsin. Şu en uca tığımızı geçiriyoruz. Buradan kahverengi ipi çektik. İster kahverengi ipi böyle içinde gezdirin, hiç gözükmesin. Bir zincir çektik. Yine aynı yöntem, tek tek batıyoruz bütün boşluklara. Kahverengi böyle içeride sakladım. Evet, zürafa şapkayla karşınızdayım. Bitirdim. Desenlerimi 7 tane yapmıştım. Onları diktim. Boynuzlar ve kulakları diktim gördüğünüz gibi. Ve çok güzel bir şapka ortaya çıktı. Zaten çocuklar biliyorsunuz hayvanları ve hayvan desenlerini çok seviyorlar. Çok hoşlarına gideceğine eminim. Siz de bu şapkayı denerseniz yaptıklarınızı benimle lütfen Instagram'da paylaşın. Bu beni çok memnun eder. Ayrıca videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu benim ilk videom olduğu için destekleriniz benim için çok önemli. Hoşça kalın.